13 milyon nüfusumuz vardı. Bunların 11 milyonu köylerde yaşıyordu. 40 bin köy vardı. 37 bininde postane yoktu, okul yoktu. 30 bin köyde, yani her 4 köyün 3'ünde cami yoktu. Traktör, biçer döver sıfırdı. Kara saban vardı. Ayçiçeği, un, şeker, pirinç bile ithaldi. 5 bin köyde sığır vebası vardı. 1 milyon kişi frengi, 2 milyon kişi sıtmaydı. Verem, tifüs, tifo salgını vardı. Bitle başa çıkılamıyordu. Bebek ölüm oranı %40'ın üzerindeydi. Anne ölüm oranı %18'di. Her 5 anneden biri ölüyordu. Memlekette sadece 337 doktor, 60 eczacı vardı. Sadece 8'i Türktü. Diş hekimi sayısı sıfırdı. 40 bin köy, sadece 136 ebe vardı. Kadın insan değildi. Eğitim, meslek edinme, boşanma hakkı yoktu. Velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde bile vesayet hakkı yoktu. Doğum izni yoktu. Çalışma hayatında eşit hakları yoktu. Tiyatro, müzik, heykel, spor yoktu. Arkeolojik eserler hediye olarak yurt dışına gönderilmişti. Kimisi Alaturka saat kullanıyor, güneşin battığı anı saat 12 kabul ediyor. Kimisi zevalli saat kullanıyor, güneşin en tepede olduğu anı 12 kabul ediyordu. Kimisi hicri takvim kullanırken kimisi Rumi takvim kullanıyor. Kimilerinin Şubat'ı diğerlerinin aralığına denk geliyor. Herkes aynı zaman dilimindeydi ama farklı ayları yaşıyorlardı. Dirhem, okka, kulaç, arşın, fersah vardı. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyordu ne de uzunluğumuz. Harf devrimi yapıldı, bir gecede cahil bırakıldık deniyor ya. İbrahim Müteferrika'dan bu yana basılan kitapların tamamının sayısı sadece 417 idi. Bunların çok büyük çoğunluğu da gayrimüslimlerin matbaalarından çıkmış. Bu topraklara kitap gelene kadar Avrupa'da tam 2,5 milyon adet kitap basılmıştı. Voltaire bir kitabında şöyle söyler: İstanbul'da bir yılda yazılanlar Paris'te bir günde yazılanlardan azdır. Gazete sadece İstanbul ve İzmir'de vardı. Erkeklerin sadece %7'si, kadınların ise 4'ü okuma yazma biliyordu. 30 Ekim 1923 sabahı Mustafa Kemal Paşa İnönü'ye kendi el yazısıyla bir mektup yazdı. Bize geri, borçlu, yoksul bir ülke miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak. Bu görevin onurunu ve ağırlığını seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Cumhuriyet devrimi mucizedir. Sonuna kadar sahip çıkmak ise her birimizin görevidir. Ne oldu? Zili çalamadın. Zilim yok. Merhaba. Merhaba. Evet, nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Çok güzel. 10 gündür görüşmüyoruz. Bir haftalık bir ara verdik. Tatile mi çıktınız? Tabii. Tabii, tatile çıktık. Vay. Komple mahalle tatile çıktık. Ne güzel gerçekten. Öyle bir şey yok, ara verdik. Öncelikle 29 Ekim 1923 Evet. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü. Evet, buyurun birkaç söz alalım sizden bununla alakalı. Hevesliyim çünkü yani kurduğu Türkiye şu anki Türkiye değil o yüzden. Ama tabii gene de arkasından çok moralim bozdu benim şimdi düşününce. Niye öyle oldu ya? Neye moralim bu? Öyle aradaki farkı şu anda yani kurduğuyla bıraktığıyla şu anki aradaki farkı canım. Ya 100 yılda neredeyse 100 yıl önceye geri döneceğiz yani. Yani Değişik. 100 yıl önceye geri dönmekten ziyade Kafa daha olarak kastediyorum burada. Anladım. Şu iş değil. Onun Evet. sayesinde buralardayız. O Türkiye yüzden. Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır Evet. diyerek. Şu an Atatürk sayesinde burada konuşabiliyorum ben. Sen belki yeni konuşurdun da. Evet. Yani bir kadın olarak ben her zaman minnet borçluyuz yani. Ne diyelim? O zaman Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlu olsun. Nice 96 yıllara. Her dönemin geçici olduğunu düşünüyorum. Doğru. Türkiye neler atlattı? Türkiye neler gördü? Çok büyük sıkıntılar, çok büyük problemlerin içerisinde kaldı. Onların içerisinden çıkmayı başardı. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum da aşılamayacak, bizi sıkıntıya sokacak bir durum değil. Eminim ki önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yıllarda Türkiye çok daha farklı yönlere İnşallah. gidecektir. Çok daha gelişmiş, çok daha
özellikle çağı yakalamış bir şekilde ömrüne devam edecektir diye düşünüyorum ben. Amin ya. İnşallah. Şimdi burada bir üçlü var. Bardak da buna dahil zannediyorum. Yok, o dahil değil, o benim. Tamam, okey. 3 artı 1 o. Pirincimiz var. Boş bir bardağımız var. Burada da garnitürümüz var. Evet. Sarı bir pilav yapacağım. Tiviti pilavı. Sarı ya. Ha, o yüzden anladım. Şimdi o zaman şöyle gizlenmiş olan Uhu. baharatımızı da ortaya çıkaralım. Pilavın sarı renkte olabilmesini sağlamak için kullanacağımız baharat zerdeçal. Pirinç pilavında özellikle istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Kullandığınız baharata göre de tadı ve rengi değişecektir. Örnek veriyorum, bol miktarda karabiber kullanırsanız hem acı hem de kahverengiye yakın bir pilav elde etmiş olursunuz. Zerdeçal kullandığınız zaman da zerdeçal özellikle pilavın sarı olmasını sağlayan baharatlardan bir tanesi ama lezzet olarak, tat olarak çok böyle keskin, çok sıkıntılı bir tadı olmadığı için hem rengini çok güzel değiştiriyor hem de çok güzel bir aroma katmış oluyor aslında. Ben söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ben çünkü ilk kez yedim. Sen biliyorsun yaptığında. Evet. Sarı pilavı. Evimizin vazgeçilmezi oldu. O kadar seviyorum şu an. Sık Biliyorsun. sık yapıyorum ben. Normal pilav yiyesim gelmiyor şu an benim. Normal pilav. Yemiyorum beyaz pilav. Tabii bunun içerisine garnitür de koyacağız. Şimdi özellikle dondurulmuş garnitür kullanıyoruz. Buzluğa koyuyorum onları. Sonrasında istediğimiz zaman, istediğimiz miktarda çıkartıp kullanmak çok daha kolay oluyor. 2 kişi olduğumuz için aslında bu boş bardağın sebebi o. Sadece bu kadarlık bir pirinç kullanacağız. Şimdi yapım aşamasını da ayrıca göreceğiz ama bir bardak pirince ihtiyacımız var. Ben her zaman pilavda özellikle ölçülü kullanımı tercih ediyorum. Tabii ki eli yatkın olanlar hemen pirinci döküveriyor. Buradan direkt döküyor. Ondan sonra üzerine sürahiden su gezdiriyor. Şöyle bir bakıyor. Ölçüsünü ayarlıyor ve pişirme işlemini geçmiş oluyor aslında. O Ki yüzden bilirsin ben çok iyi tuttururum pilavı. tabii ona şüphemiz yok zaten. Hayatımda 2 kere yaptım falan diyorum. Şaka çok yaptım ya. Çok iyi yapıyorum aşkım, anlatır mısın lütfen, herkes izliyor. Tabii. Evet. Burada önemli olan aslında koyulacak sudan ziyade pirincin alacağı su da çok önemli. Çünkü baldo pirinç kullanıyorsanız kullanacağınız su miktarı farklıyken, mesela yasmin pirinç kullanırken farklı ya da pilavlık pirinç kullanırken farklı miktarlarda su kullanmanız gerekecek. Ona özen göstermeniz gerekli. En çok suyu da bu yiyormuş galiba. En çok suyu baldo pirinç yiyor. Çünkü daha büyük bir pirinç boyut olarak. Suyu çekme, suyu toplama özelliği de daha yüksek bu anlamda. O zaman biz pilavı yapmaya başlayalım. Bittiği anda zaten burada yapım aşamasıyla alakalı görselleri de, görüntüleri de izleyeceğiz. Sonrasında burada tekrar birlikte olacağız. Merhabalar efendim. Sanki pilavı yaptın. Evet, pilavımız hazır. Neymiş efendim? Zerdeçallı pilav. Şimdi şöyle güzel bir sunum hazırlayalım. Pilavımızın genel görünümü nasıl olmuş bir herkes görsün, değil mi? Evet. Seviyor musun sen bu pilavı? Evet, çok seviyorum. Zerdeçallı halini. Evet. Ben de çok Videonun seviyorum. başında söylediğim gibi artık normal pilav yemiyorum. Evet, gerçekten çok güzel, görünümlü, harika bir pilavımız oldu. Böyle istiyorsanız misafirleriniz için küçük küçük süslemeler de yapabilirsiniz. Üzerine maydanozdur, nanedir, ıvır zıvır koyabilirsiniz. Şöyle dikelim bayrak gibi buraya. Oh vallahi. Gerçekten Güzel tüy oldu, dedik bak. çok iyi oldu. Evet. Bak. Nasıl da güzel oldu değil mi? Evet. Pilavımız. O zaman herkese afiyet olsun. Demek ki neymiş? Baharatlarla yemeklerimizi sadece lezzetlendirmiyoruz. Ayrıca renklendirebiliyoruz da. Zerdeçalla beraber yapabileceğiniz pirinç pilavını afiyetle yiyebilirsiniz. Angry Kitchen bugün sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.